Bu oruç konulu İslami çalışma, Sesli Kitap serimiz kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz. Başta Dağdelen Medya ve Crown ve Crow Studios olmak üzere bu çalışmanın hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Bu çalışma bir hayır niyetiyle hazırlanmıştır. Dinleyicilerimizin yolda, evde, gece istirahat ederken veya fırsat buldukları her an bu içeriklerden istifade etmelerini temenni ederiz. Bu eseri dinleyenden de, hazırlanmasında emek sarf edenden de Allah Teala razı olsun. Şaban orucu. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutardı. Öyle ki iftar etmiyor derdik. Bazen de iftar ederdi. Öyle ki oruç tutmuyor derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Yine Şaban ayı dışında hiçbir ayda bu kadar çok oruç tuttuğunu görmedim. Ramazandan 1 veya 2 gün önce oruç tutulmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ramazandan 1 gün veya 2 gün önce oruç tutmayınız. Ancak önceden oruç tutma alışkanlığı olan kimse bundan müstesnadır. Havanın kapalı olmasından kasıt, bulut, sis veya toz sebebiyle hilalin görülememesi halidir. Günleri saymaktan kasıt ise ayın 30 gün olarak tamamlanmasıdır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hilali gördüğünüzde oruca başlayınız. Hilali gördüğünüzde bayram ediniz. Eğer hava bulutlu olursa, Şaban ayını 30 güne tamamlayınız. Müslim'in rivayetinde ise şu ifade geçmektedir: Eğer hava bulutlu olursa, o zaman 30 gün boyunca oruç tutunuz. Küreyb'ten rivayet edildiğine göre, Ümmül Fadl binti el-Haris radıyallahu anha, Küreyb'i Muaviye radıyallahu anh'ye Şam'a göndermiştir. Küreyb şöyle dedi: Şam'a geldim ve onun ihtiyacını gördüm. Şam'da bulunduğum sırada Ramazan ayı başladı. Hilali cuma gecesi gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye döndüm. Abdullah bin Abbas radıyallahu an bana hilali sordu. Ardından bana dedi ki, hilali ne zaman gördünüz? Ben de cuma gecesi gördük dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu an şöyle dedi: Sen mi gördün? Ben de evet, insanlar da gördü. Muaviye de oruç tuttu dedim. Abdullah bin Abbas radıyallahu an şöyle dedi: Ancak biz hilali cumartesi gecesi gördük. Bu sebeple ya 30 günü tamamlayacağız ya da hilali görene kadar oruç tutmaya devam edeceğiz. Küreyb şöyle dedi: Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a dedim ki, Muaviye'nin görüşü ve orucu sana yetmiyor mu? Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh dedi ki, hayır, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. Ramazan başladı sözünden kasıt, hilalin görünmesidir. Ebu Bahtar şöyle dedi: Umre yapmak için yola çıktık. Nahle Vadisi'nde konakladığımızda hilali araştırdık. Bazıları bu 3 günlük dedi. Bazıları ise bu 2 günlük dedi. Daha sonra Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a geldik ve ona dedik ki, hilali gördük. Bazıları bu 3 günlük dedi. Bazıları da bu 2 günlük dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu an bize dedi ki,
hangi gece gördünüz? Biz de şu gece ve şu gece dedik. Abdullah bin Abbas radıyallahu an dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bu hilali uzattıkça uzatır. Onu ancak gördüğünüzde oruç tutarsınız. Nahle, Mekke ile Taif arasında bulunan, Mekke'ye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bir yerdir. Günümüzde El-Medik olarak adlandırılmaktadır. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz ümmi bir ümmetiz. Yazı yazmayız ve hesap yapmayız. Ay şöyledir, şöyledir, şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken, baş parmağını bir defa içeri doğru kıvırarak, ayın bazen 29, bazen de 30 gün olduğunu işaret etmiştir. Ümmi sözünden kasıt şudur. Bizler, annemizden doğduğumuz hal üzereyiz. Yazı yazmayı ve hesap yapmayı esas alan bir ümmet değiliz. Ayın başlangıcı ve bitişi hesapla değil, hilalin görünmesiyle belirlenir. Ebu Bekre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki bayram ayı vardır ki eksilmezler. Ramazan ayı ve Zilhicce ayı. Bu ayların gün sayısı 29 olsa bile, sevapları ve mükafatları eksilmez. Ramazan orucunun farz oluşu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Alha İbni Ubeydullah radıyallahu an şöyle dedi. Necitli bir adam, saçı başı dağınık bir halde, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Sesini duyuyorduk, fakat ne söylediğini tam anlayamıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşınca, İslam hakkında sorular sorduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece ve gündüz olmak üzere sana 5 vakit namaz farz kılındı. Adam dedi ki, bundan başka yapmam gereken bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayır, ancak nafile olarak yaparsan o başkadır. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu zikretti. Adam dedi ki, bundan başka yapmam gereken bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayır, ancak nafile olarak yaparsan o başkadır. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zekattan bahsetti. Adam dedi ki, bundan başka yapmam gereken bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayır, ancak nafile olarak yaparsan o başkadır. Buhari'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ın şiarlarına haber vermiştir. Bunun üzerine adam, vallahi bunlardan ne fazlasını yaparım ne de eksiğini diyerek dönüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Eğer doğru söylediyse kurtuluşa ermiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle dedi. Bir bedevi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana onu yaptığımda cennete gireceğim bir amel göster. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ona ibadet etmen, farz namazları kılman,
farz olan zekatı vermen ve Ramazan orucunu tutmandır. Bunun üzerine adam dedi ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, bunlardan ne fazlasını yaparım, ne de onlardan bir şeyi eksiltirim. Adam gidince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim cennet ehlinden bir kimseye bakmak isterse, şu adama baksın. Ebu Cemre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Beni Abdülkays heyeti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu topluluk kimdir? Orada bulunanlar, onlar Rebiya kabilesindendir dediler. Heyet huzura geldiğinde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Merhaba, hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın ve pişman etmesin. Bunun üzerine onlar şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Biz senin yanına ancak haram aylarda gelebiliyoruz. Çünkü bizimle senin aranda Mudar kabilesinin kâfirlerinden falanca kabile bulunmaktadır. Bize öyle kesin ve açık bir şey söyle ki, bunu geride bıraktığımız akrabalarımıza bildirelim ve bu sayede cennete girelim. Ayrıca onlar, içecekler hakkında da soru sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, onlara 4 şeyi emretti, 4 şeyi de yasakladı. Onlara yalnızca Allah'a iman etmeyi emrederek şöyle sordu. Yalnızca Allah'a iman etmenin ne olduğunu bilir misiniz? Onlar, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca Allah'a iman etmek, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin 1/5'ini Allah yolunda, devlet hazinesine vermektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu 4 şeyi kullanmayı yasakladı. Hantem, dübba, nekir, müzeffet. Bazı rivayetlerde mukayyer olarak da geçmiştir. Sonra onlara şöyle buyurdu. Bunları iyice ezberleyin ve geride bıraktıklarınıza da bildirin. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah idi. Üzerinde yolculuk izi yoktu ve bizden hiç kimse onu tanımıyordu. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de uyluklarının üzerine koydu ve şöyle dedi. Ey Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe'yi hac etmendir. Adam, doğru söyledin dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki, biz buna hayret ettik. Çünkü hem soruyor hem de tasdik ediyordu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüma şöyle dedi. Bir adam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle sordu. Eğer farz namazları kılar, Ramazan ayını oruçla geçirir, helali helal, haramı haram kabul eder ve bundan fazlasını yapmazsam cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, adam, Allah şahittir ki bundan fazlasını yapmayacağım dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
Allah azze ve celle buyurur ki, Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç hariç. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını da bizzat ben veririm. Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin, gürültü çıkarmasın. Eğer biri kendisine söver ya da sataşırsa, ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. İftar ettiği zaman iftarın sevincini yaşar. Rabbine kavuştuğu zaman da orucunun sevincini yaşar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun bütün amelleri kat kat arttırılır. İyilikler 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Allah Teala buyurur ki, oruç bundan müstesnadır. Çünkü oruç benim içindir. Onun karşılığını da yalnızca ben veririm. Oruçlu benim için yemesini ve şehvetini terk eder. Sehel bin Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü o kapıdan yalnızca oruçlular girecektir. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar kalkar ve girerler. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan kimse girmez. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin çeşitli kapılarından, ''Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan girmen senin için daha hayırlıdır.'' diye çağrılır. Namaz kılanlar, namaz kapısından, mücahitler, cihat kapısından, oruçlular, Reyyan kapısından, sadaka ehli de sadaka kapısından çağrılır. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü! Bu kapılardan birinden çağrılan için bir sıkıntı yoktur. Peki, hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, vardır. Senin de onlardan olmanı ümid ederim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü cehennemden 70 yıllık mesafe kadar uzaklaştırır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namaz, 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında işlenen günahlara kefaret olur. Ramazan ayının fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan gecelerini Allah'ın vaad ettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak namazla ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Sahurun fazileti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sahur yapınız. Çünkü sahurda bereket vardır.
Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir. Sahurun vakti. Sehil bin Sa'd radıyallahu an şöyle dedi: Sizin için beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Ayeti indirildi. Fakat şafak vaktine kadar kısmı henüz inmemişti. Bunun üzerine bazı kimseler ayaklarına siyah ve beyaz ip bağlar, ayırt edilinceye kadar yemeye devam ederlerdi. Sonra Allah Teala şafak vaktine kadar kısmını indirdi ve insanlar ayette gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığının kastedildiğini anladılar. Adi bin Hatim radıyallahu an şöyle dedi: Sizin için beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar ayeti inince, biri siyah, biri beyaz 2 ip aldım ve yastığımın altına koydum. Gece boyunca baktım ama ipleri ayırt edemedim. Sabah olunca Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidip yaptıklarımı anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, burada kastedilen gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Bilal geceleyin ezan okurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İbni Ümmü Mektum, ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. Çünkü o, şafak sökünceye kadar ezan okumazdı. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bilal'in ezanı sizi sahurdan alıkoymasın. Çünkü o, ibadet edeninizin istirahate dönmesi ve uyuyanınızın uyanması için ezan okur. Sahur ile sabah namazı arasındaki süre. Enes bin Malik ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anhüma şöyle dediler: Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yaptık. Sonra namaza kalktık. Soruldu: Sahur ile ezan arasında ne kadar zaman vardı? Cevap verdiler: Yaklaşık 50 ayet okuyacak kadar. Ramazanda boş işlerden kaçınmak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin, gürültü çıkarmasın. Eğer biri kendisine söver ya da sataşırsa, ben oruçluyum desin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine değer vermez. Oruçlu kimse unutarak yer ve içerse, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim oruçlu olduğu halde unutarak yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü Allah onu yedirmiş ve içirmiştir. Oruçlu kimse, sabahleyin cünüp olarak uyanırsa, Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cima sebebiyle cünüp olarak sabahlar, sonra gusül abdesti alır ve oruç tutardı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fetva sormak için geldi. Ayşe radıyallahu anha de kapının arkasından dinliyordu. Adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ben cünüp olduğum halde
namaz vakti giriyor. Bu durumda oruç tutabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana da namaz vakti giriyor ve ben cünüp olduğum halde oruç tutuyorum. Adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen bizim gibi değilsin. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi ben Allah'tan en çok korkanınız ve O'nun yasaklarından en çok sakınanınız olmayı umuyorum. Ramazanda eşiyle ilişkide bulunan kimsenin kefareti. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken bir adam ansızın çıka geldi ve ey Allah'ın Resulü, helak oldum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni helak eden nedir diye sordu. Adam, Ramazan ayında oruçlu olduğum halde eşimle cinsel ilişkiye girdim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir köle azat edebilir misin diye sordu. Adam, hayır, azat edemem diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse 2 ay aralıksız oruç tutabilir misin diye sordu. Adam, hayır, buna da gücüm yetmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 60 fakiri doyurabilir misin diye sordu. Adam, hayır, buna da gücüm yetmez dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sessizce bekledi. Biz bu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içerisinde 15 sağ hurma bulunan bir zembil getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu soran nerede diye sordu. Adam benim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al ve sadaka olarak dağıt buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, benden daha fakir birine mi sadaka vereyim? Allah'a yemin ederim ki, Medine'nin 2 karataşlı bölgesi arasında, aile halkı benden daha fakir olan hiçbir kimse yoktur dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, azı dişleri görününceye kadar güldü ve sonra, öyleyse bunu kendi ailene yedir buyurdu. Seferde oruç ve iftar. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çok şiddetli bir sıcakta sefere çıkmıştık. Sıcak o kadar şiddetliydi ki bazılarımız hararetin etkisiyle elini başının üzerine koyuyordu. Aramızda oruç tutan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh idi. Binin Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında sefere çıktı ve Usfan'a ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Sonra bir kap içinde içecek istedi ve insanların görmesi için gündüz vakti içti. Bundan sonra Mekke'ye girinceye kadar iftar etti. İmam Buhari'nin başka bir rivayetinde şu ilave yer alır. Ayın sonuna kadar iftar etmeye devam etti. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle dedi. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ramazan ayında yolculuk yaptık. Oruç tutan iftar edeni kınamaz. İftar eden de oruç tutanı kınamazdı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Hamza bin Amr el-Eslemi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben çok oruç tutan bir kimseyim. Seyahat halindeyken de oruç tutayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dilersen oruç tut,
dilersen de iftar et. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle dedi: Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazaya çıktık. Bizden kimisi oruçlu, kimisi de oruçsuz idi. Oruçlu olan, oruçsuz olana zorluk çıkarmaz. Oruçsuz olan da, oruçluya zorluk çıkarmazdı. Onlar, gücü yeten kimsenin oruç tutmasının güzel olduğunu, gücü yetmeyenin de oruç tutmamasının güzel olduğunu düşünüyorlardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ramazan ayında Mekke'ye doğru bir sefere çıktık. Bir menzilde konakladığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Siz düşmanınıza yaklaştınız. Oruç tutmak sizi zayıflatabilir. Bu sebeple iftar etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine bazılarımız oruç tutmaya devam etti. Bazılarımız da iftar etti. Daha sonra başka bir menzilde konakladığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yarın düşmanınızla karşılaşacaksınız. Oruç tutmak sizi zayıflatabilir. Bu sebeple iftar etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bu defa kesin bir emirle iftar ettik. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an daha sonra şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bu olaydan sonra seferdeyken oruç tuttuğumuzu da gördüm. Hamza bin Amr el-Eslemi radıyallahu an şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü! Seyahat halindeyken oruç tutmak için kendimde güç buluyorum. Bunun bana bir günahı olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allah'ın bir ruhsatıdır. Kim bu ruhsatı kullanırsa güzeldir. Kim de oruç tutmayı tercih ederse ona da bir günah yoktur. Ramazan orucunun kaza edilmesi. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Ramazan ayından kalan oruç kazalarım olurdu. Bunları ancak Şaban ayında tutabiliyordum. Muaze radıyallahu anha şöyle dedi: Bir kadın Ayşe radıyallahu anhaya hayızlı kadın namazlarını kaza eder mi diye sordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Yoksa sen Haruri misin? Bil ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız olurduk. Hayız günlerinde kılamadığımız namazları kaza etmezdik ve bunu kaza etmekle de emrolunmazdık. Burada aktardığımız bu bilgiler, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti ışığında hazırlanmış bir hatırlatma ve nasihattir. Gayemiz, bilmekten öte amel etmek, dinlemekten öte yaşamak, okumaktan öte istikamet bulmaktır. Rabbimizden niyazımız odur ki, bu çalışmayı hazırlayana da, dinleyene de, istifade edene de hayır ve bereket nasip eylesin. Bilmediklerimizi bize öğretsin, bildiklerimizle de amel etmeyi nasip etsin. Eğer bu içerikler vesilesiyle bir kalp uyanmış, bir hata terk edilmiş, bir ibadet ihya edilmişse, bu yalnızca Allah'ın lütfudur. Son olarak hatırlatırız ki, ilim bir emanettir. Amel ise onun şahididir. Allah Teala bizleri, oruçlarını yalnız açlıkla değil, takva ile tutanlardan, Ramazan'ı sadece takvimde değil, hayatında yaşayanlardan eylesin. Dinleyenden de, emek sarf edenden de Allah razı olsun.''